Gel. Gel. Enes niye? Ben kalkamıyorum, kapıyı aç. Herkese merhaba, ben İrem. E-Ticaret Türkiye'ye hoş geldiniz. Dijital pazarlama ile ilgili bu kanalda çok fazla içerik hazırladık. Sosyal medya hesaplarımızda da farklı içeriklerimiz var. Bugün size diğerlerinden çok daha farklı, bizim de daha önce anlatmadığımız 2021'in trend olan 3 tane dijital pazarlama yönteminden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle dijital pazarlama deyince ilk aklımıza gelen sosyal medya reklamları oluyor ve Facebook ve Instagram geliyor sosyal medya reklamları dediğimizde de aklımıza. Facebook ve Instagram reklamlarında dinamikler çok farklı olduğu için, hatta bizim daha önce Facebook'la ilgili bir videomuz daha vardı. İşte Facebook Business Manager'da seçmeniz gereken reklam yöntemi, işte dönüşüm, etkileşim, farklı böyle reklam dinamikleri vardı. Hangisini istiyorsanız, sonucunda ne elde etmek istiyorsanız onu seçiyordunuz. Onları anlatıyorduk. Şimdi Facebook reklamlarının bu kadar çok farklı faktörü olduğu için, seçilmesi gereken çok farklı şeyler olduğu için insanların kafası çok fazla karışıyor. Bütçe konusu ayrı, hedef kitle konusu ayrı. Yani bunların her birinin çok böyle güzel bir sistem içerisinde işlemesi lazım ki sizin markanıza bir dönüşü olsun, trafik çekin ve satışlarınızı arttırabilin. Ama bu noktada bazı yerler eksik kaldığında, örneğin hedef kitle analizi çok iyi yapılamadığında ya da bütçe bir tık üstte olması gerekirken bir tık altta tutulduğunda veya hiç değmeyecek reklamlara çok daha fazla bütçeler verildiğinde reklamlar bir işe yaramıyor ve biz de sonucunda Facebook reklamlarının kötü olduğunu düşünüyoruz. Başka yollar aramaya başlıyoruz. Ama aslında çok kötü diyemeyiz. Sadece onların haricinde deneyebileceğiniz belli başlı bazı ücretsiz ve ücretli yöntemler var. İlk olarak birçoğumuzun aklına gelmeyen, birçok işletmenin de daha önce uyguladığını benim duymadığım hiç değilse bir yöntemden bahsedeceğim. Pinterest'in ücretli reklamları. Şimdi Pinterest dediğimizde aklımıza belki pek çoğunuz kullanmıyor ama pek çoğunuzun kullanmasını ben şahsi olarak tavsiye ediyorum. Benim hiç değilse çok beğendiğim bir platform. Pinterest aslında yine bir sosyal medya platformu ama diğerlerinden farklı olarak Pinterest aslında bir arama motoru. Yani Google gibi siz oraya bir şey yazdığınızda genel olarak mesela ben dekorasyona hep bakıyorum orada. İşte koltuk yazıyorum mesela. Koltukla ilgili her şeyi benim gözümün önüne seriyor ve aslında daha önceden ilgi duyduğum ve baktığım şeyleri karşıma çıkartıyor. Yine aynı şekilde farklı ne olabilir mesela? Mesela neyle ilgileniyorsunuz? Müzikle ilgileniyorum. Evet, mesela müzikle ilgileniyorsunuz. Müzik aletleriyle ilgili bir şey aradığınızda ya da çok hakim olmadığım için ben oralara çok fazla karışmıyorum ama müzikle ilgili bir şey aradığınızda Pinterest'e giriyor musunuz çoğunlukla? Hayır. Hayır, örneğin mesela müzikte var mı? Setup diye bir şey var değil mi sonuçta? Hani onu organize edebilmek için Pinterest'ten fikir alıyor musunuz hiç değilse? Ya farklı böyle insanların ürünleri karşınıza çıktığında ilham alıyor musunuz Pinterest'ten? Sadece müzik olmasına gerek yok bu arada. Hayır. Enes sen alıyor musun? Pinterest'i kullanıyor musun hiç? Ne için kullanıyorsun mesela? Sosyal medya ile ilgili. Yani herhangi bir şey aradığımda orada buluyorum. Ya mesela sosyal medya ile ilgili de olabilir. Yani siz dijital bir içerik sunuyorsunuzdur. Online bir eğitim pazarlıyorsunuzdur. Yine sosyal medya için de Pinterest'ten reklam çıktığınızda Enes gibi sosyal medya ile ilgili içerikler arayan kişiler sizin içeriklerinizi bulabilirler. Ve bunun Facebook'tan, Instagram'dan, diğer sosyal medya platformlarından ayıran o arama motoru olması da sizin çok daha fazla göz önünde olmanızı sağlıyor aslında. Bir de şöyle bir veri var elimde. İnsanların %75'i Pinterest'i yeni ürün markaları ve hizmetleri için keşfetmekle ilgili kullanıyorlarmış. Bu da aslında işletmelerin kullanması gerektiğini bize gösteren en büyük verilerden bir tanesi. Bir de şöyle bir şey var. İnsanların, yani Pinterest kullanıcılarının %48'i orada en çok yaptıkları şeyin yeni markalar bulmak ve alışveriş yapmak olduklarını söylüyorlarmış. Benim tavsiyem küçük işletmelere Pinterest'i kullanmaları olur. Çünkü ücretsiz olarak dijital pazarlamayı çok daha aktif bir şekilde yapabilirsiniz ve hedeflediğiniz müşterilere, potansiyel müşterilere çok daha hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Pinterest'in de ücretli reklamları var. Yine Facebook, Instagram gibi. Onları da kullanabilirsiniz. Bu sayede aslında şöyle bir şey oluyor. Pinterest reklamlarında bu Facebook ve Instagram'da sponsorlu reklam ibaresi yazıyor ya. Pinterest'te öyle bir şey yok. Onun psikolojik olarak bence müşteride şöyle bir etkisi var. Hiç değilse benim için öyle, belki sizin için de öyledir bilmiyorum ama sponsorlu ibaresini gördüğümde
Yani normalde göreceğim ve çok beğeneceğim bir şeyi o ibareyi gördüğümde bir tık geriden bakmaya başlıyorum. Pinterest'te öyle bir şey olmadığı için müşteriler çok daha açık bir şekilde sizin içeriklerinizi görebilecekler ve oradan web sitenize yönlendirebileceksiniz ya da ne bileyim diğer sosyal medya hesaplarınıza yönlendirebileceksiniz. Potansiyel müşterilerinizi çekebilir ve bu sayede yeni müşterilerinize de yol açmış olabilirsiniz. Gelelim benim bu kanalda ilk anlattığım ve göz bebeğim yerine geçen konulardan bir tanesi e-posta pazarlama. E-posta pazarlamaya aslında her zaman, her yerde, her şekilde değiniyoruz ve bence siz de çok fazla karşılaşıyorsunuzdur. O zaman da demiştim, ücretsiz olarak yapabileceğiniz en etkili pazarlama yöntemlerinden bir tanesi. E-postaları sakın ama sakın yok saymayın. Bir işe yaramıyormuş gibi görmeyin ve bence kesinlikle kullanmaya çalışın. Ücretsiz uygulamalar var. Belli bir sayıya kadar müşterilerinize e-posta gönderebiliyorsunuz. O videodan zaten e-posta pazarlama ile ilgili bütün verilere ulaşabilirsiniz ama bugün bahsetmek istediğim konu şu. Şimdi biz o videoda şöyle bir şey demiştik. E-posta pazarlama tamam biraz daha böyle resmi bir şey gibi geliyor olabilir ama onun dilini nasıl kullandığınıza ve orada ne gibi içerikler sunduğunuza bağlı olarak müşterilerinizi daha çok çekebilir. Biraz daha mizahi bir dil kullanmak, işte ne bileyim giflere yer vermek, fotoğraflar, videolar, tatlı grafikler. E-posta pazarlamada müşterilerinizin çok daha fazla dikkatini çekmenizi sağlar demiştim. İşte storytelling yapabilirsiniz mesela. Storytelling nedir? Siz müşterilerinize bir hikaye verirsiniz ve onların çok daha fazla ilgisini çekebilirsiniz. Bu sayede onlar da sizin e-postalarınızı takip edip daha sonraki yeni güncellemelerden de haberdar olabilir ve sizden alışveriş yapabilirler. Yani müşteriniz zaten alışveriş yapmıştır da potansiyel müşterileriniz de e-postasını size kaydeden müşterileriniz de alışveriş yapabilirler. Ama şimdi 2021'de trend olan şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Challenge'lar. Müşterinize bir challenge sunun. Yani her şey olabilir. Ne bileyim işte online diyet programı veriyorsunuzdur insanlara. İşte 7 günde şu kadar kilo verme garantisi. Tabii bu her sektörden sektöre değişebilir. Çok fazla diyet ve diyetisyenlerin alanına hakim olmadığım için çok net konuşamıyorum. Ama Ama öyle. Yok ama konuşuyoruz. Diyetisyenliğe hakimiyet yok ama yine konuşuyoruz. Konulara hakimiyetimiz yok ama konuşuyoruz yani. E-ticaret hakimiyetimiz olduğu için konuşabiliyoruz. Vay. Neyse burayı keseriz. Müşterilerinize ya da potansiyel müşterilerinize, sizin e-posta listenize daha önce e-postasını kaydettirmiş herkese bir challenge sunmanızı tavsiye ediyorum. İşte bu yine online diyet programı, az önce bahsettiğim şey olabilir, başka şeyler olabilir. Onlara belli bir süre içerisinde 5 gün, 2 gün, 3 gün her neyse başarabilecekleri ve sonucunda elde edebilecekleri bir veri verin. Ve bu sayede onların her gün ya da her hafta ya da her ay artık mailleri hangi düzende atıyorsanız maillerinizi takip etmesini sağlayın ve bu sayede onları mail listenizde sabit kitleler haline getirin. Daha sonra ürünlerinizle ilgili, web sitenizle ilgili ya da pazar yerinde bir mağazanız varsa onunla ilgili güncellemelerinizden onları çok daha kolay haberdar edebilirsiniz. Bu sayede aslında son tüketici olmalarını da sağlayabilirsiniz. Yani sizden alışveriş yapmalarını da sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda artı olarak bunu yazmamıştım ama şu an aklıma geldi. E-posta pazarlamada en çok işe yarayan yöntemlerden bir tanesi de kişiselleştirilmiş e-postalar. Yani bu çok büyük bir müşteri kitleniz varsa, çok büyük bir hedef kitleniz varsa belki çok kolay olmayabilir. Ama hiç değilse düzenli müşterileriniz varsa, sabit bir kitleniz varsa, işte ne bileyim 40 tane müşteriniz sürekli sizden alışveriş yapıyordur ve sürekli yeniden pazarlamaya açıktır. Onlarla çok daha böyle sıkı bir iletişim kurabilmek adına kişiselleştirilmiş mesajlar atmak. Doğum günleri olur, yıl dönümleri olur, ne bileyim yılbaşı olur. Bu tip günlerde de atabilirsiniz. Aynı zamanda hikayeleştirilmiş mesajları onlara özgü de atabilirsiniz. Bu sayede onları çok daha fazla kendinize bağlamış olursunuz. Evet, gelelim üçüncüye ve çoğu zaman da aklımıza gelmeyen, aslında benim de böyle evet ya doğru dediğim konulardan bir tanesine sosyal kanıtlar. Şimdi biz bu sosyal kanıtlardan daha önceki videolarımızda bahsettik. Ben anlatmıştım bir tane videoda, hangi videodaydı hatırlamıyorum. Yine Facebook veya Instagram reklamlarından bir tanesindeydi. Sosyal kanıtlar sunmak müşterileriniz için çok etkili demiştim o zaman da. 2021'in en büyük trendlerinden bir tanesi sosyal kanıtlar. Şimdi bunun belli başlı bazı sebepleri var ama ilk sebebi aslında şu. İnternet artık o kadar büyük bir mecra ki, o kadar çok işletme hesabı var, o kadar çok insan e-ticarete katılıyor ki ciddi bir bilgi kirliliği var.
Yani hangisinin güvenilir olduğuna, hangisinin doğru olduğuna, hangisinin fiyatının böyleyken başka türlü çıkmayacağını artık bilemiyoruz. Ve sizin çok küçük bir işletmeyken, henüz bir kitleniz de yoksa, ki büyük bir kitlenizin olması da müşterilerin gözünde artı bir güvenli olmanızı sağlayacaktır. Eğer öyle bir kitleniz yoksa, sosyal medya üzerinden satış yapıyorsanız, web siteniz varsa yine sosyal medya üzerinden kitleyi çağırmanız gerekeceği için sosyal medya üzerinden gidiyorum. Şimdi küçük bir kitleniz var. Müşteri gelecek, bakacak. Yani çok da bir takipçisi yok aslında. Ürünlerinizi paylaşmışsınız. Çok bir beğenisi yok. Çok bir yorumu yok. İşte ne bileyim, kullanabileceğiniz diğer dijital pazarlama yöntemlerini, hashtag'tir, reels'tir veya benzeri bu tip dijital pazarlama yöntemlerinde çok fazla hakim değilsiniz. Yeni yeni alışıyorsunuz ve kullanmamışsınız. Haliyle müşteri oradan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayacak aslında. Çünkü o güven temelini ilk bakışta, o 10 saniyelik, ya 10 saniye bile değil aslında onları tutmanız gereken, yakalamanız gereken şey. 3-4 saniye falan sürüyor ama 10 saniye diyelim. O 10 saniye içinde müşteriyi yakalayamadığınız için müşteri yavaş yavaş uzaklaşacak. Ama burada şöyle bir şey var. Müşterinin istediği ilk şeylerden bir tanesi sosyal kanıtlar. Yani sizin daha önce sizden alışveriş yapmış ve memnun kalmış müşterilerinizin yorumları, fotoğrafları, işte ya da ne bileyim benzer başka şeyler, bu tip şeyleri bekliyorlar. Yani daha önce sizden kim alışveriş yapmış, memnun kalmış mı ve sattığınız ürün onlar tarafından nasıl kullanılmış, bunu merak ediyorlar. Hatta zaten birçoğunuz kullanıyorsunuzdur ya da birçoğunuz illaki görmüşsünüzdür. Küçük işletme hesaplarının hepsinde sizden gelenler gibi bir kısım illaki olur ve diğer müşterilerinin fotoğraflarını paylaşırlar. Benim de eğer e-ticarete girmek istiyorsanız veya yeni alışıyorsanız bu mecraya, yapmanız gereken ilk şeylerden bir tanesi olarak tavsiye edebileceğim konu bu. Sosyal kanıtlar. Aynı zamanda bu sosyal kanıtları şöyle de yapabilirsiniz. Facebook ve Instagram reklamları verirken sosyal kanıtlar sunarak verdiğinizde müşteri, diyelim bir tane potansiyel müşteri sosyal medya hesabında geziyor. İnternette geziyor herhangi bir yerde. O reklamı gördüğünde ürünü görmektense daha önce kullanmış bir müşterinin üzerinde mutlu olduğu ya da ne bileyim kullanırken fotoğrafı olan ya da mesajı olan bir reklamı gördüğünde satın almaya çok daha fazla açık olacaktır. Hiç değilse web sitesini ziyaret etmeye çok daha fazla açık olacaktır. Çünkü psikolojik olarak aslında şöyle bir şey var, yani daha önce kullanmış ve memnun kalmış birisinin neyden ne kadar memnun kaldığını da merak ediyoruz. Müşteri psikolojisinde de böyle bir şey var. O yüzden birazcık bunlara oynamak gerekiyor diye ben düşünüyorum. Sosyal kanıtları Facebook reklamlarında kullanmayı tercih etmiyorsanız, çünkü orada biraz küçük işletmeler için bütçe kısıtlı, yani bunun için harcamak istemiyor olabilirsiniz. Ama benim tavsiyem Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da, TikTok'ta, Pinterest'te veya herhangi bir yerde, her nerede eğer ürünlerinizi sergiliyorsanız bunları kullanın. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bunu oluverin artık yani. Oluversin artık. 10.000 olamadık hala da. Bir kişi, iki kişi derken olursunuz bence yani. O beğen tuşuna da basarsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın. E-Ticaret Türkiye'den hepinize görüşmek üzere.